Okey, geri geldik. Bağlantı koptu, bilmiyorum neden. Bir anda network error yazdı. Hiç Bu ben de da bilmiyorum. bizim nazarımız olsun. Abi ben hani bir spam olayımız da var. Hazır mı Bugün olsun? zaten bir tweet attım. Ondan sonra o tweet attıktan sonra e, nedir adı? Kaç tane like geldi ya? Ben sana Spamladım. söyleyeyim. 67 bin işte bu bilmem neye geldi. 240 bin bilmem ne Yok, hayır. görüntüleme geldi. Yani anladın mı? Hani okey, tamam, hani biz birçok kişiye ulaşmak istiyoruz, yani bunlara gerek yok abi. Beni niye spam'a düşürmeye çalışıyorsunuz ki? Yani benimle ne alıp veremediğiniz var, onu da anlamış değilim açıkçası. Gerçekten üzücü yani. Ya Ya, bizden ne istiyorlar bilmiyorum abi. Biz çok bir şey gayet hani söyleyemiyorum. düzgün bir şekilde yayınımızı Evet, yapıyoruz. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten can sıkıcı yani. yani çok fazla diyecek bir şey bulamıyorum ama e, ne bileyim Serkan. Demek ki bir şey doğru yapıyorsam belki de bu yüzdendir ya da batıyordur. Ama biz ne kimseyle bir alıp veremediğimiz var ne de bir sorunumuz var. Yani tam tersi, bu konuda daha iyi bir bilginiz varsa buyurun gelin beraber yayında beraber tartışalım, konuşalım, münazara yapalım. Bunu istiyoruz. Bilgi paylaşımı için buradayız. Yani maalesef. Peki şu anda sorunumuz yok diye düşünüyorum Yok abi, yayında. şu anda hiçbir sorunumuz yok. Okey. Şu Her anda şey gayet yolundaysa devam ediyoruz. Aynen. yayınımıza ben de kontrol ediyorum ki bu tarafta. Hı hı. Aynen. Ama Yok, bende açık sanırım zaten. Ben sağ tarafta hep kontrol ediyorum. O yüzden okey. şey oldu. O zaman devam edeyim. Yani nerede kesildi bilmiyorum ama dediğim gibi arkadaşlar, Bitcoin'de beklediğim perspektif burada da gerçekleşecekse de Ethereum için doğru bölgenin bu bölgeler olduğunu, hem iki büyük range'in de POC'sinin, Point of Control'ün bulunduğu bölge 2980 ile 2940 bölgesi diye düşünebiliriz. Orayı tutmayıp birazcık sallandırıyorsa 40 dolarlık bir daha aşağıya fitil atabilir. Burada da hem günlük hem de test edilmemiş bir value area low'umuz var diyebilirim. Bunun perspektifinde burada yaşayacağımız korku olacaktır tabii ki bu hareketlerde. Daha sert oluyor genelde bu hareketler. O yüzden de o olursa da korkudan ziyade birazcık geriye yaslanıp hemen büyük chartınızı açıp ne olup ne bittiğini izlediğiniz bir psikolojiye bürünmeniz lazım diye düşünüyorum. Şu anda yayınla ilgili sorun oluyor mu acaba? Onu da merak Yok. ediyorum Serkan. Yok abi. Ben şu an yan taraftan izliyorum. Hiçbir sorun yok. Merak etme. Peki, tamamdır. Onun dışında bulunduğumuz, yani US 500'e de ilgili tabii bazı şeyler var. Ee, Onu bu chartta aynen Comanche durabilir de birazcık daha geniş yapıda aynı zamanda bulunduğumuz yerlerin ne olduğu ile ilgili US 500 zaten stok, yani borsanın tam olarak tavan yaptığı en yukarıda olduğu bölgedeyiz. Bunun her zaman bir çelişki yaratabilme imkanı, aynı zaman dikkatli olması gereken bir yapısı var. Zaten bunu hep konuşuyoruz. Birazdan Serkan da bunu bahsedecek bundan. Ben genelde kripto marketler üzerindeyken hep dikkat ettiğim ve bakmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi arkadaşlar, total market cap, biliyorsunuz ki. Bunlar şans eseri olan şeyler değil. Daha önceki gelen yukarıda 3.8 trilyondan aşağı gelen VWAP'in nasıl bizi nerelere getirdiği, tekrardan nerenin direnç olduğu önemli. Daha önce bu yapılardaki önemli bölgelerin bize SFP verip aynı şekilde yere çakmış olması, sonrasında oluşmuş olan destekler. Yani bu bulunduğumuz bölgenin birazcık daha yakına gelirsem, hem destek olarak haftalık, aynı zamanda da o range'in value area low olduğunu bilmemiz lazım. Bunun içinde de şunu kapatırsam daha rahat göreceksiniz. Bunun içinde de eğer ki az önce bahsettiğim gibi bir Bitcoin'de bir geri çekilme olursa da aynı şekilde total market cap'ten de onay alacağız diye düşünebiliriz. Şimdi hocam sürekli düşüşü konuştuk vesaire diyorsunuz. Olabilir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu manipülatif dönemlerde eğer ki gerçekleşiyorsa, şuraya geçelim. Eğer ki gerçekleşiyorsa bu perspektif, ben buna hazır olmayı her zaman, hızlı para kazanmaktansa doğru bölgeye hazır olmayı yeğlerim. Yani yukarıda yine de notlarımla aynen. Yukarıda yine de aynı yapı, perspektif, beklentim doğru gerçekleşiyor. Alarmlarımın olduğu yer değişmedi. E,
Yani bu VWAP'in üzerinde kalmamız lazım ki yukarıyı test edebilelim. Psikolojik seviye olarak $100.000'ın, $101.000'ın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kolay kolay kırılabileceğini düşünmüyorum. Yani bunların içinde olduğunuz zaman arkadaşlar, o zaman geniş, yani geri dönüp baktığınızda geniş perspektifte şöyle düşünün. Buranın bir türlü yukarı kalkmadan, yani pardon, aşağı düşmeden de yukarı gittiğimiz dünyada burada alarmınızın olması size asla yanlış bir pozisyona girmeniz için ya da bir trade düşürmeniz için ya da pozisyonunuzu kapatmanız için neden değil. Bu sadece hazırlıklı olmak için yapılan bir etken. E, $92.000 üzerinde, $92.200 üzerinde kapanış yapmıyorsak da o zaman benim dediğim gibi beklentim buralara bir hızlı bir candle atması, nasıl burada bu şekilde geldik, sonrasında kalkışa devam etmesidir. Yani buradaki gördüğümüz 28-29 ayın gördüğümüz zamana birazcık daha benzer olabileceğini açıkçası düşünüyorum. Burada hani çok fazla sorunuz var mı bilmiyorum ama ortalama olarak hani böyle bir yapının olması beni çok şaşırtmaz açıkçası. Yani buradaki düşüşün bu şekilde gelip ondan sonrasında kendini kaldırıyor olabilmesi, yani bu şekilde daha perspektif olarak bana daha yakın geliyor. Çünkü market her zaman burada bize gösterdiği gibi sürekli bu zigzagları yaparak eleme yapmaya çalışıyor, retail'e elemeye çalışıyor. Bu yüzden de sadece chart'a ve sadece grafiğe bakarak düşüncelerimizi değil, bizim çalışma şeklimiz ve ilerleme şeklimizde datanın değeri çok daha büyüyor. Bu yüzden de terminalimiz var. Terminalimizi kullanarak çok daha doğru karar alabiliyoruz. Onu da Serkan'a bırakayım, eğer bana kişisel sorunuz yoksa. Yani benim için bir sorunuz yoksa. Bu arada abi MPOS'ler ve Weekly MPOS'ler siteye yüklenmedi. Eğer o tarafta varsa bir göstermek istediğim bir şey. Bir sonraki konuşmada o taraftan başlarsan süper olur. Çünkü ben o tarafa değinemeyeceğim şu anda. Tamam. Tamam, sorun yok. Okey, bilgin olsun. Tamamdır. Okey, sıra geldi bizim terminale. Terminale birazcık daha geliştirdik bu arada arkadaşlar. Yani terminal her Her geçen gün gün gelişiyor. daha da gelişiyor. Her gün daha da bir hem hatalarımızı görmüş oluyoruz, ufak hataları düzeltmiş oluyoruz. Hem bazı şeylerin yerini değiştiriyoruz. Birazcık daha mobil versiyonunda nasıl daha iyi yapabiliriz, nasıl güzel olabilir diye yapıyoruz. Cep telefonu, yani mobil versiyonunu da hazırladık. O da tamamdır, yani cep telefonundan da panele girip kullanabileceksiniz gibi arkada aslında, yani özetle bayağı bir çalışıyoruz. Ben bayağı bir uykusuz bütün gecemi geçiriyorum. Şimdi arkadaşlar, şimdi terminalde neyi görüyoruz? Şu anda bize terminal neyi anlatıyor? Bize terminal diyor ki burada fiyat bu bölgede tekrardan test ettikten sonra buradaki 755 milyon dolar olan short pozisyonlar 597 milyon dolara indi. Yani burada insanlar yaklaşık buradaki pozisyonların %20.9'u kapanmış. Burada shortlardan korkmuşlar. Sonrasında burada fiyat her bu bölgeye geldiğinde de bir destek olmuş. Şu anda da burada 705 milyon dolarlık bir açık pozisyon var. 646 idi, 664'e yükseldi ve şu anda anlık olarak da 705 milyon dolarlık, yani ortalamada son hareketle de %6.1 yükseliş pozisyon yükselmesiyle bu bölgeyi birazcık daha koruduklarını görüyoruz. Şu alttaki 520 milyon dolarlık long pozisyon halen daha aktif, herhangi bir değişiklik yok o tarafta. Hani yakın tarihte gördüğüm en azından Bitcoin tarafından bunu söyleyebilirim. Biraz evvel zaten gene Evren bahsetti ama şu anda en azından bir önceki haftanın volume area low bölgesindeyiz. Hani buralar bizim için birazcık daha değerli şu anda. Yine hani volume profiline baktığımızda da bir önceki haftanın bize evet VAH'ın üzerinde değiliz. Çünkü bir hafta önceki yayında VAH'ın üzerinde olmamız bizim için çok çok büyük bir avantaj demiştim. Bu bizim için gayet güzel bir hareket demiştim. Bullish olduğunu gösterir demiştim. Fakat şimdi şu an için bizim tekrardan buradaki bir önceki haftanın volume area high bölgesi 94.410'u üzerinde kapanışlar yapmamız lazım ki evet biz bu hafta gayet önceki haftaya göre pozitifiz diyebilelim. Doğru. Doğru muyum Evren? Doğru. Doğru. Okeydir. Peki bir önceki aya bakarsak, yani bir önceki ayın volume profiline bakarsak, orada da fiyatın geri çekildiğinde bir önceki ayın VWAP bölgesinden destek aldığını,
POC'nin üzerinde tutunduğumuzu, hatta anlık olarak da 91.290 olan bir önceki ayın volüm araya high bölgesinin üzerinde olduğumuzu bize söylüyor. Artık bizim buraların üzerinde kapanışlar yapmamız gerekiyor. Bu bölgeyi kaybetmememiz gerekiyor. Bullish bir şekilde devam edebilmemiz için. Evrenin bahsettiği zaten birazcık daha matematik şunu söylüyor. Yani evren diyor ki tamam, bu bölgede tutmaya çalışıyorlar fakat buradaki bölge, yani 89.109 bölgesini, son destek bölgesini, buradaki volüm profiliyle de, buradaki hacim verileriyle de bu bölgeyi de kaybederse, tekrardan aşağıyı test ederse, yukarı kalkmak için büyük bir likte almak isterse, ki aşağıda da güzel likteler var. Onu da hatta şuradan da bakalım aşağısında ne durumdayız. Yani aşağıda böyle toplasan çok çılgın bir likte yok. Nerelerde var? İşte bir 90K'da bir 36K var. 517, 1 milyon, 1.288'lere geldiğinde yaklaşık 2,5 milyon dolarlık ortalama bir orada bir açık liste olduğunu söylüyor. Tabii bu söylediğim şeyler, biliyorsunuz, bunlar retail datalar. Retail'lerin ne kadar likit olacağını gösteren bir data, yoksa hani, böyle ufak tefek rakamlar olmadığını hepimiz biliyoruz. Ve abi, yani o bölgeye gelirse de tekrardan burası bir short trap bölgesi. Buralarda en kötü destek almasını, ki söylediklerine de birazcık daha eşleşiyor. Bu bölgelere destek alıp buralardan tekrardan yukarı gitme ihtimalini de değerlendiririm. Zaten bir önceki ayın low bölgesi 83.755'miş. Volüm araya low bölgesi de 85.716'ymış. Mesela şu anda mouse'la gösteriyorum. Umarım gayet net ve güzel görünüyordur görüntü. En azından ben şu an takip Ben ettiğimde görüyorum. bunda birazcık daha net ve güzel göründüğünü görüyorum. Şu şekilde, hani birazcık daha şöyle aşağı indireyim burayı. Bir önceki ayın kapanış bölgesinin üzerinde, yani en fazla şu bölgeleri ve volüm araya low bölgesinin üzerinde fiyatın tutunmasını açıkçası ben bekliyorum. Ben şahsım adına sorarsam, hatta şu likiteleri de açayım. Şunları bir kapatayım. Aşağıdaki görünen likiteleri de bir böyle bir göz gezdirelim, aşağıda neler varmış, nerelerde ne pozisyonlar açılmış, onlara bir bakalım. Mesela aşağısı bayağı bir yoğun. Hatta 88.505, 87.000, 88.000, 87.950 bölgesinde bayağı bir yoğun bir açık pozisyonlar var. Likste olarak. Fakat yani aşağısı mı yukarısı mı, ben birazcık daha yukarıyı hedeflememesini, en azından şu bölgeyi temizlemesini birazcık daha tercih ederim. Yani Serkan, sadece diğer üçü bir gösterebilir misin? Şimdi okey bir şey abi. merak ettim de. Hı hı. Yani aslında bu bahsettiğimiz, yani bazen örnek veriyoruz ya, SFP diyoruz ya. Arkadaşlar Hı hı. bazen de SFP, çünkü bana geçen gün bir soru geldi. Hocam, $94.000 gerçekten hani hiçbir şey yapamadım ama böyle izledim gerçekten ve hakikaten de swing failure oraya gelip oradaki likit alıp düştü. Aslında bu çok güzel gösteriyor arkadaşlar. Yani o yukarıdaki, o bölgedeki likiditeyi alıp düşme oranı ya da aşağıdaki aynı şekilde olmasının, fark ediyorsanız, test edilmemiş. O bahsettiğimiz askıda sallanıyor beleş para dedikleri konsept birazcık ona denk geliyor. Şu alan. O yüzden aynen. Bir de aynı zamanda aşağıda da orası da aynı şekilde likidite. Yani birazcık daha şöyle düşünüyorsun. Yani geldi, buradaki yukarıdaki likiteyi aldı. Şu, hatta bir dakika, bunu bir daha Hı hı. çizeceğim. Şu yukarıdaki, yani şöyle geldi, buradaki likiteyi temizledi. SFB'sini yaptı, yukarı Hı. gidiyorum dedi. Hop, bir daha aşağı indi. Buradaki likiteyi aldı. Evet. Ondan sonrasında da buradaki likiteyi alma Aynen. gibi bir ihtimali Aynen. olabilir Şimdi diye bunu birazcık daha silme. söylüyorsun. Şimdi bunu mesela Sildim. sildik mi? Geri Şunu aldım. diyecektim. Tamam, böyle tamam. Şimdi mesela bu bir üretim. Yani şu anda bir tahmin yapıyoruz, değil mi? Hı Aynı hı. zamanda bu tahmini yaparken daha önceden gelen o dipten gelen bir trendline, böyle imaginary bir trendline düşündüğün zaman, aynı zamanda bu o korkuyu, yani eyvah düştük, yani artık buranın altı çok daha kötü, 2500'e gidiyoruz dedirteceği zaman esas onu perspektife katıyor. Şimdi aynen öyle. Eğer ki o trendline'ın olduğu bölgeye direnç olup aşağı iniyorsa diyecek bir şeyim yok. Evet, hakikaten devamız. Ama bu yapı daha önce defalarca kez gördüğümüz, karşılaştığımız bir şey olduğu için buna hazırlıklı olun ki geldiği zaman
psikolojiniz sizin ya da pozisyonunuz ya da kasanızdaki bulunan paranın durumu vesaire değil. Sadece grafik sizinle konuşsun. Siz de grafiğe aktarımı yapın. Bunu açıkça söylemek istedim. Yani bir şeylerin olmadan önce ihtimalini, bu çünkü tamamen data ve farklı farklı perspektiflerin üst üste geliyor olarak kurulduğu bir şey. Bu yüzden de nacizane ben bunu size katmak istedim. Bu arada ben NPOC'leri ve şeyi hazırladım. Hı Ne hı. zaman istersen bu tarafa Hı hı. paslaşabiliriz. Tamamdır abi. Sonrasında hani bu tarafı bitireyim, işin bu tarafını. Balinalar tarafında herhangi bir değişiklik var mı? Onlar ne yapmışlar diye böyle bir geniş perspektife baktığımızda burada aman aman çılgın bir değişiklikler yok. Ortalama olarak şu anda Bitcoin tarafında hareketler aynı. Sadece buradaki short pozisyonların azaldığını biliyorum. Buradaki long pozisyonlar aynı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Doğru. 1 milyar 480 milyon dolarlık long vardı. Hı Burada bir hı. değişiklik şu an için yok abi. Eee, burada başka ekleyeceğim bir şey var mı? Burada ekleyeceğim bir şey yok abi. Direkt şu an sana NPOC'lerle alakalı bırakabiliyorum. Ekranı Hemen açıyorum paylaşırsan. sana. Hı hı. Şimdi gelmiş olması lazım. Ethereum'la Evet. başlayıp Bitcoin'e geçeceğim. Okeydir. Arkadaşlar üzerinde şimdi çok fazla detay girmeden en kolay şekilde göstermek istiyorum. Birinci olarak net olarak görebildiğim 2975 ile 2970 bölge 80 bölgesinde net temizlenmemiş bir MPOC'miz var. Ama ona gelmeden önce daha orayı da test etmediğimiz geçtiğimiz ayın VWAP ile burada da bir MPOC var. Yani 3030 bölgesinde. İkisinin de önemli olduğunu düşünüyorum. Daha önceki ayın Value Area High, yani vah dediğimiz vah dediğimiz bölgesine zaten testimizi yaptık. Bitcoin'e beraber de bunu gördük. Bunun üzerinde daha fazla burada sadece likidasyonlar vardır ama naked point of control dediğimiz yerlerden bir tanesi ve VWAP'te 3390, yani 3400 mü desek, 300 bin 3400 olarak düşünebiliriz. Benim esas hani o az önce bahsettiğim konsept gerçekleşecekse açıkçası 2970 ile bu 2940 arası benim için daha etkili çalışacak gibi düşünüyorum. Yani bu POC'ye kadar, geçtiğimiz ayın POC'sine kadar çalışabileceğini düşünüyorum. Bu yapı geldiği zaman da dediğim gibi korkudan ziyade hala kanal olarak, yani channel olarak da aynı yapının devam edebilme imkanının olacağını düşünmemiz ve en azından perspektif çok fazla kırmamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani şöyle bir yapıyı düşündüğünüz zaman bahsetmeye çalıştığım şey bu, tamamen benim kendi perspektifimi düşüneceğim. Yani böyle bir yapı geldi. Bir kere daha test ettin. Burayı test ettin. Eğer burası bana direnç olacaksa o zaman derim ki ha, burayı test edip burası korkutacak. Eğer bu sefer bu bölge, yani benim destek olmasını beklediğim bölge bana eser flip, yani direnç olarak çalışacaksa o zaman pozisyonumu düşünmem. Ama benim beklentim böyle yapıp burada bunu alıp bu şekilde kalkıp tekrardan destek yapıp value area high, geçtiğimiz ayın value area'yı destek yapıp, bu çok önemli, 3200'lü 3155'e düştü. Ondan sonrasında buraları test etmemiz, hatta yukarılara kadar 3500'e kadar çıkabilmemiz imkanı daha da yukarı var da sadece şu anda bulunduğumuz alandan çok dışarı çıkmayayım diye bunu gösteriyorum bu şekilde. Ne oldu benim ekranıma? Bir şey olmadı abi. Gayet Heh, tamam. görünüyor. Bu burası. Şimdi bunun aynı zamanda bir de bir haftalık perspektifi var tabii ki. Haftalıktaki NPOC bölgesiyle az önce gösterdiğim günlük NPOC bölgesinin birlikte aynı yerde olmuş olması bana birazcık daha o aşağıya test etmek değil, daha ben buraya geleyim, ben buradan bir e, yani bir korkuyu salayım. O korkuyu verdikten sonra böyle yapıp ondan sonra devam edeyim demesi benim için daha avantajlı. Bitcoin'e geliyorsak, onun haftalığı nedense birazcık zor çalışıyor. Açılmadı. O yüzden sadece günlük üzerine göstereceğim. Kırmızı olarak koydum. Chart üzerinde görebilirsiniz rahatlık bir şekilde. Burada da az önce bahsettiğimiz ilk baştaki 88.600 bölgesi bir, yani ilk açık bulunan bölge ama benim beklediğim 87.000, dediğim gibi 87.000 87.500 bölgesi. Hem de aynı zamanda geçtiğimiz ayın da haftanın da nedense göstermiyor. Bölge olarak oraları gösterecek ortalama olarak. Bu yapıda çok fazla diyecek bir şey yok. Yani ben bu kadar aşağı inmesini istemem de tasvip etmem. O yüzden yani
marketin yapısını okumaya çalışıyorsak da buradaki perspektifim, buradaki eğer rejection yediysek tekrardan test edip ondan sonra aşağıya, yani bu şekilde gelmesi, tabii nasıl geleceğini bilemem ama sonrasında bu şekilde devam edip umuyorum ki artık şu range'i bir kırarız. Bir bakarız ne oluyor ne bitiyor diye. Yukarıda bazı yapılar var ama buraya gelmeden önce de zaten eğer ki bu dediğimiz gerçekleşiyorsa bunun üzerinde 94.500-600'ü 95.000'i kırdığımız anda zaten size bir yayın daha, hatta gerekiyorsa acil yayın açarız diye söyleyeyim istedim. Parantez içinde bu arada farkındaysanız arkadaşlar, yani biz şunu söylüyoruz. Fiyat buradan daha da aşağı iner değil, bir yerlerden, yani bu perspektifi yakalayın en azından. Yani fiyat bir yerlerden en fazla SFP yapar. Yani böyle 80.000 SFP'sinden bahsetmiyoruz şu anda. Yani Evet, 80.000'in evet. altından Yok, yok. bahsetmiyoruz. Hayır, Bu hayır. bölgedeki, buradaki range, yani buradaki hareketlerin relong bölgeleri den birazcık daha fiyatın sekme ihtimalinin olduğunu söylüyoruz açıkçası. Yani perspektifimiz buradan daha da aşağı düşeceğiz gibi değil. En azından şu anda. Çünkü biraz sonra gene göstereceğim. Hani birçok olması gereken şey de oldu. Üzerine değineceğim. O yüzden hani ben de evrende en fazla bir yakıt almak için e, fiyatın geri çekilebilme ihtimalini değerlendiriyoruz sadece. Ama hani bu geri çekilmeden de gereken hareketi yapmadan da yukarı gidebileceği anlamına gelmiyor yani. Yukarıda gidebilir. Belki de ihtiyaç Tabii, olmayacak bir anda bir tabii haberle ki. beraber Yani şu yukarıda anda yapılan gidebilir. öyle. Biz Aynen. sadece kötü senaryoda nerelerden tekrardan hani oyuna giriş yapabiliriz ya da nerelerde ekleme yapabiliriz, altcoin taraflarında neler yaparız gibi perspektifimizi size anlatmaya çalışıyoruz açıkçası. Kesinlikle, kesinlikle. Bu Okay. konuda kafanıza oturmayan ya da herhangi bir soru varsa Hı hı. lütfen paylaşın. Sorabilirsiniz. Şimdi ben mesela hani mesela kanalda şunu söyledim ben. Eee, kanaldaki arkadaşlar hatırlıyorlardır. Bizim bir manipülasyon zamanımız vardı kısa vadede. Hatta arkadaşlar dedim ki hani cumartesi gecesi pazar günü ekran başında olun. Çünkü o bölgeler lokal bir dip olabilir. Ondan sonrasında fiyatın yukarı gitme ihtimalinin kısa vadede olabileceğini düşündüm. Neden? Çünkü daha önceden elinde çalışan, kısa vadede çalışmış, bize 5 Ocak tarihini, 5 Ocak'taki saat 11 tarihini vermiş bir Vanga indikatörümüz var ve bu Vanga bize diyor ki yani ben bu tarihte çalıştım, buradaki tarihte de çalışma ihtimalim de yüksek diyor ki yani buradaki perspektifte bile baktığında sadece hani bu perspektifi bildiğinde bile sana ortalama %2,3 gibi bir rakam para kazandırmış. Bence hani kısa vade için gayet de kârlı bir işlem. Şimdi bunu birazcık daha böyle kumançayla göstereceğim. Hani fiyatın nerelerden destek alabileceğini de burada görebildik aslına bakarsan kumaç tarafında. Bizim için 90.233 bölgesi. Buradaki momentumu kaybetmemiz gerekiyordu. Buradaki iğneler bizim için şu an önemli. Önemli olan body'yi nerede kapattı, yani buradaki yeşil mumların nerede kapattığı. Bu Doğru. arada şunu bir anlatmam gerekiyor. Bunu geçen birisini anlatırken dikkatimi çekti. Bizim için buradaki önemli olan yeşil bulutlar, yani bulutların yeşile dönmesi ve fiyatın termlerin üzerinde duruyor olması. Yani bulutların yeşile dönmesi, mumların değil açıkçası. O yüzden mesela hani buradaki bulutun yeşile dönüyor olması bize şunu söylüyor. Ben ilk olarak sana orta vadede desteğim. Burası 90.557. Zaten body'de farkındaysanız bu bölgenin üzerinde kapanış olarak yapıyor. Yani Doğru. sonuçta hani bunu hani siz okey belki bir marjin olarak düşünüyor olabilirsiniz ama bu birazcık daha swing bir indikatör olduğundan dolayı Kumançu şey hani böyle ufak böyle 100x'leri sizin o uçuk kaçık x'lerinize çok da fazla karşılamaz. Sadece bu bölgelere yakın yerlerde yakın bir stoplu işlem almanızı ekstradan sağlar. Hani drift modda bakarsak konu birazcık daha farklı olur. Neyse çok bulandırmayayım konuyu. Şu anda bize şunu söylüyor. Ben orta vadede desteğim, hatta şu mid long term geçen yayında da söyledim. Bu mid long term yani orta uzun vadede şu anda fiyatın altında. Burada hesaplamasını doğru yapmıyor çünkü bu hesaplamasını bir iki gün içerisinde yapacaktır ama TradingView tarafında bunu görebiliyoruz. Daha bu tarafa onu TradingView'da görünür gibi o ufak kırılmaları bu tarafa daha geçiremedim açıkçası.
Onu da orada da gösteririm. Sorun değil ekran görüntüsü olarak. Fakat şuradaki mid long term şu anda fiyatın altında ve bana şunu söylüyor. Ben orta uzun vadede, orta vadede, kısa vadede, hatta şu anda kısa orta vadede pozitifim. Ayrıca şu anda bizde zaten hani Kumaşı indikatörü long sinyalinde yattı. Ve halen daha momentum long. Doğru. Yani ben halen daha boğa sezonundayım. Hani ben daha ayıya girmedim. Daha resmi olarak ayıya girmedim. Zaten bunu tek söyleyebilecek olan indikatör de Comanche'dur bu arada, parantez içerisinde. %100 gerçekçi olarak. Ve hani bunu sana şimdiden garantisini veriyorum diyor. Ben hani güzel bir momentumum var aşağıda. Çok fazla geri çekileceksen de en fazla manipülasyon olarak bunu yaparım. Sonrasında da buradan yukarı doğru giderim diye en azından momentum indikatörümüz Kumaçu bunu bize net bir şekilde söylüyor. Önümüzde bir tarihler var mı? Önümüzde yeni bir tarihler yok. Ee, Hani böyle kısa vadede de yok. Kısa orta vadede var mı? Hatırlamıyorum. Ona bir bakayım. Burada şöyle bir saçmalıyorsun. Var gibi duruyor. Okey. Çok 12 saatlikte de çalışmış gibi mi? Çok da çalışmış gibi durmuyor açıkçası. Bir daha bir kontrol edeceğim. Yani önümüzde 25 Ocak 2026 var. Sonrasında da 11 Şubat 2026 var. O tarihlere bakacağız ama çok da hani saygı duymuş mu şu anda bu 12 saatte? Açıkçası hayır. Çok da şu an için en azından kısa orta vade için bir şey olacağını düşünmüyorum. Hani çalışacağını açıkçası düşünmüyorum. Zaten hani şu tarihi size söylemiştik yani. Bizim için 23 Aralık, pardon şurası değil mi? Aynen 24 Aralık, 23-24 Aralık çok değerliydi. Hatta buradaki tarihimizde 22, 23 ve 24 Ekim, Kasım tarihi de değerliydi orta vade için. Şu an için ikisi de ortalama olarak bana sorarsanız şu an için lokal dip yaptı. Lokal dip yapmadı diyemeyiz. O lokal dibi kaybetme, yani en azından bunun çalışmaması için fiyatın 85 binin altında günlük kapanışlar yapması lazım ki ben arkadaşlar kusura bakmayın Wangen indikatörü çalışmadı diyebileyim size. Ki sadece bu perspektifte bile tarihleri önceden bildiğimiz için bu perspektifte bile bize ortalama %12 gibi mükemmel bir oran ve mükemmel bir para kazandırdı diyebilirim. Doğru. Sadece Wangen indikatörüyle ve ki bunu opsiyonda kullandığınızdaki avantajlarının ne kadar önemli olduğunu opsiyon trade eden olan arkadaşlar çok daha net anlayacaklardır deyip burada master degree'yi de buraya geçirmeye çalışıyorum ama deniyorum şu anda çalışmaları. Bakalım olacak mı olmayacak mı bilmiyorum ama birazcık daha çalışıyorum onun üzerine. Onun haricinde abi Ethereum'a geçelim. Yani hep Bitcoin ama Ethereum ve Tabii. altcoin'ler ne durumda? Birazcık daha hani arkadaşlar bunu da merak ediyorlar. Balinalar alıyor mu, almıyor mu? Hızlı hareketler var mı, yok mu? Birazcık daha bunu da merak ediyorlar. Ben en azından şunu söyleyebilirim. Yani bu grafik haricinde şunu söylemek istiyorum size. Ethereum BTC tarafında ben halen daha pozitifliği görüyorum. Herhangi bir negatiflik yok. Hiçbir negatiflik yok Ethereum BTC tarafında. Tam tersine daha da pozitif olmaya başladı ve aklıma da şey geliyor. Şimdi hani konunun bu yerine geldik aslına bakarsın Evren. Evet. Altın korelasyonu, yani 2020'deki altının ATH yapması, kriptonun ve altcoin'lerin dipte olması, ondan sonrasında da o meşhur altcoin boğasının başlaması aslına Doğru. bakarsan. Bunun hakkında fikrin nedir abi? Var Ya mı ben bir açıkçası kafanda bir şey? birazcık daha zamanın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir şeylerin başlaması için doğru şeye geldik, doğru, evet, ama birazcık daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum bunun. Fakat tabii ki altın ve gümüşteki bu kadar yüksek kâr yapılmış ve aynı zamanda korku olurken, satışlar olurken büyük şirketlerin kötü konuşup arkasından Bitcoin topladığı bir yerde bence de etkili olacağını düşünüyorum. Fakat dönemsel olarak şöyle bir şey biliyoruz. Daha önceki yapılar eğer gerçekten tekrar edecekse önce Bitcoin kendini göstermesi lazım ki onun çekiliminde aynı zamanda insanlar büyük OG balina dediğimiz bunların ekstra toplayabileceği ve trade edebileceği zaman da kazançları olan Bitcoin'den ya da Ethereum'dan onu üzerine, yani Bitcoin'i satarak mesela diyelim ki XYZ ne coin'se artık onu alacaktır. O da bunu çok daha fazla hareketlendirmesi için boost yaratacaktır. Yani ekstra güç yaratacaktır diye düşünüyorum. Bunun görünebilmesi için
dediğimiz gibi o belirsizlikten çıkılması lazım arkadaşlar. Yani bazı altcoin'lerde gerçekten hiç düşünmeden çok kolay trade'lerle bile, çok kolay analizlerle bile çok güzel sonuçlar alınabiliyor. İşte birkaç tane mesela benim hani baktığım vardı. Şu anda isim vermek gerek yok ama ortalama yani 8, %8, %10 bu şekilde günlük neredeyse düşüş ve kalkışlar gerçekleşiyor. Bunlar da scalp trade için gayet mantıklı. Fakat Bitcoin'in daha güçlenip devam edebilmesi ve bu altındaki gücün oradaki karların geçmesi bizim için sadece tek bir etken olamaz. Bunu destekleyecek bazı retailer'ların beklediği haberler de var. Daha önce bahsettiğimiz gibi işte yeni bir ETF'lerle ilgili birazcık daha aynı zamanda stable coin'lerle USDT, USDC olayı ile ilgili bu ara çok fazla olay dönüyor. Çok fazla konu dönüyor ve bunun bazında ilginç bir şekilde USDC, USDC mesela Robinhood tarafında bayağı etkili konuşuluyor. Hani niye orada USDT yok gelsin vesaire. Bunun regülasyonla beraber daha oturacağı bir döneme girdiğimizi ve o yılın bu yıl olduğunu düşünüyorum. 2026'nın aynı zamanda sallantılı bir yıl olacağını da düşündüğümüz için ilk başta umarım beklediğimiz ve düşündüğümüz yanılmadan devam ettiğimiz bir birinci ve ikinci dönem olur. Yani 4 çeyrek olduğu için birinci ve ikinci çeyrek bizi yanıltmazsa sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Şimdi Ethereum BTC'ye bakıyorum uzun vadede de. Hani Ethereum BTC şu an için gayet pozitif duruyor ama negatifliğe girme ihtimali de tabii ki birazcık daha var ama yani bir Hı 90, hı. 60, 70 gün içerisinde artık hani bir yükselişlerini Ethereum BTC'nin görmemiz lazım ki e, şey yapabilsin. Altlara da bir hacim girebilsin. O Doğru. yüzden ortalama bir 60-70 günü yani maksimum 60-70 günü var ki hareket edebilsin. Yani 60-70 gün sonra ne olacağı da tabii ki önemli. Ama hani şu an şunu söyleyebilirim. Yaklaşık 60-70 gün içerisinde yani 2 ay içerisinde altcoin'lerin hareket ediyor olması lazım. Sonrasında çünkü negatifliğe girer ve süreç birazcık daha uzayabilir gibi bir durum var ama şu an için görüntü negatif değil. Bunu söyleyebilirim. Ethereum BTC tarafında. Sonrasında şeye bakalım şimdi bir Ethereum'a bakalım biraz daha yarım kaldı. Şeye baktığımızda, Ethereum'a baktığımızda panelimizden hemen Cartographs, Bull, Virtuous, Sesim geliyor. okay. Okay geliyor. Ethereum'a baktığımızda ne oluyor peki? Bu bölgelerde ne oluyor? Ne var, ne bitmiş? Mesela işte yeni yılla itibaren burada bir 775 milyon dolarlık açık long pozisyon vardı. Bir 767 milyona inmiş. Şimdi de 748 milyon dolara inmiş. Burada yaklaşık %2.4 bir düşüş var. Fakat aynı şekilde burada shortlar birazcık daha yükselmiş. 326'dan 457'ye, sonrasında 438 milyon dolara kadar yükselmiş. Burada yaklaşık %4.1 bir kayıp var ama genel olarak perspektif olarak baktığımızda buradaki shortların birazcık daha buradaki yükselişlerde baskıladığını ve fiyatı geriye doğru çekmeye çalıştığını Ethereum tarafında görüyoruz. Bunu net bir şekilde grafikte okuyabiliyoruz. Peki Momentum tarafında bize bunu ne söylüyor? Ona da bir bakalım. Momentum da burada kumaş tarafında da aynı şekilde orta vadede ve kısa vadede şu anda pozitifiz. Hatta orta uzun vadede de pozitifiz. Fakat bizim 3133 üzerinde en az günlük kapanışlar yapmamız lazım ki bu pozitiflik aynı şekilde devam etsin diyebilirim. Bu önümüzde herhangi bir manipülasyon var mı Ethereum'da? Bir manipülasyon vardı. Geçmiş tarihimizde vardı. Yine ayın 7'sinde vardı ve ayın 12'sinde vardı. Bunlar şu anda geri çekilme olarak şu anda çalıştı. Önümüzde herhangi bir kısa vadeli bir Vanguard tarihi Ethereum tarafında yok. Peki buraya MPO'siler geldi mi? Gelmedi. Çalışmadı çünkü bugün bot. Okay. Şeye bakalım. Bir de yani Evren biraz evvel üzerinden geçti ama ben de üzerinden geçeyim. Yani mesela Evet. bugün fiyatın ray dediği yer previous week yani bir önceki haftanın VWAP bölgesi. Hatta bugün de bir önceki haftanın
Open bölgesi yani 3143 bölgesi, 142 bölgesinden ready ve bunun üzerinde kapanışlar yapamıyor. Geçen haftanın low bölgesi 3048'di. Buralar şu anda destek olarak çalışıyor. Bizim bir an önce Ethereum tarafında volüm profiline baktığımızda 3170'in üzerinde kapanışlar yapması lazım ki en azından 3271-3300 bölgesine kadar fiyat kendini test edebilsin. Geçmiş aya baktığımızda burada da bir önceki ayın volüm araya high bölgesini görüyoruz. Bu bölgeden rate yediğini görüyoruz ve yani haftalıkla beraber, bir önceki haftayla beraber baktığımızda burada ikili konfirmi, hatta burada yanlış hatırlamıyorsam MPOC de vardı. Ethereum'da değil mi Evren? Sanki o bölgede bir MPOC de vardı. Ortalama olarak öyle. Aha. Yani üçlü konfirmeyle Doğru burada şu diyorsun. an için reddediğini söyleyebilirim. Burada birazcık daha destek olarak çalışabilecek olan bölge 3020-3030 bir önceki ayın volüm profiline baktığımızda haftalıkla beraber yani şöyle 3020-3048 bölgesinin zaten sadece şu şekilde baktığımızda bile çizgilere gayet net bir şekilde bu bölgenin destek olarak, eser olarak çalışacağını, support olarak çalışacağını söyleyebilirim sadece bu şekilde baktığımda. En azından benim beklediğim eğer fiyat o bölgelere gelirse oralardan tepki alabilme ihtimali var. Peki fiyat oraları test etmek ister mi? Bir de likidite de bakalım. Gayet de var orada. Likidite var yani 3020-3030 Tabii canım. bölgesinde Olmaz olur net mu? bir şekilde likidite var. Hatta 2972 birazcık daha böyle hani buradaki hareketin SFP yapmayacaksa buradaki hareketin retestinde 2972 bölgesi de şu anda likidite olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Peki balinalarda herhangi bir değişiklik var mı? Balinalara bakalım. Balinalara şöyle bir büyük resimde bakalım. Bakalım bize ne anlatmışlar. Burada herhangi bir değişiklik yok. Artış yok, eksilme yok. Burada dediğim daha önce de söylediğim gibi yaklaşık $3 milyar yakın bir long pozisyon vardı. Zaten fiyat da oradan desteğini almıştı. En azından hani sadece bu şekilde baktığımda ben fiyatın 3800'lere kadar gitmek isteyeceğini düşünüyorum diye daha önce de zaten sizlerle paylaşmıştım. Ethereum tarafında anlatacaklarım bu kadar. Şimdi birazcık daha insanların en çok merak ettiği balinalar, gerçek balinalar yani bizim baktığımız balinalar altcoin topluyorlar mı, toplamıyorlar mı? İşin bu tarafını merak ediyorlar. O yüzden ben de diğer tarafta sayfamızı açtım. Orada baktığımda şu anda mesela ARB'de herhangi bir ekstradan bir alım olmadığını görüyorum. Op'a bakıyorum çünkü takip ettiklerimden. Orada bir alım görmüyorum. Avax'ta yok. Near'da 1.375'lerde, 1.38'lerde almışlar. Aralığın son haftasında. Solana'da herhangi bir değişiklik yok, herhangi bir alım yok. ENJ'de herhangi bir alım yok. Bonk'a bakıyorum ben meme coin'lerden. Onda böyle büyük bir alım görmüyorum. Yani zaten alımları vardı daha öncesinde. Ekstradan bir alım var mıyı şu anda size söylüyorum. Yoksa hani Bonk'un bir önceki alım bölgesi 85 0.0085'ti. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Link zaten çok güzeldi. Hani alım yerlerini daha önce gene söylemiştik size. Kasım ayında toplamışlardı. Kasım'ın son haftasında. Onların da ortalamaları kaç oluyor? Bir dakika şu an şeyi göremiyorum. Ortalamaları 11.85, 11.9 gibi şu anda gözüküyor. Bunlar link tarafında sonrasında CRB'yi takip ediyorum. Orada herhangi bir ekstradan bir alım yok. Doge'da yok. Doge'u zaten topladılar, almışlardı gene söylemiştim. ARB'yi toplamışlardı. Orada da ortalamaları 0.18,5'tu. Onu da söylemiştim. Ayrıyeten de mesela XRP'ye baktığımda XRP'de de ortalamaları yaklaşık 1.8, 1.83, 1.85 gibi bölgeyi toplamışlardı. Ortalama bu şekilde. Şu an en azından gördüğüm 3 aşağı 5 yukarı ufak tefek rakamlarda hata söylerim yani ortalama söylüyorum çünkü size. Birçok yerde çünkü topladılar. Ee, Yani altcoin tarafında da en azından altcoin'ler açısından baktığımda gördüğüm veriler bu şekilde. En son bu şu anki benim ekranımda Sui göreceksiniz. Burada Sui'de son büyük bir satış gerçekleşti. Hatta Crowding Lights'la beraber bakalım. Crowding Lights'ta da Sui'nin buradaki büyük
satışını geri çekilmesini de net bir şekilde gördüğümüzü söyleyebilirim. Hem alımlarını gördük hem de satışlarını gördük Sui tarafında. Sui evet, hani, sinyalini vermiş, buradan geri çekileceğinin, bildirimini vermiş bize. Sonrasında %8 yükselmiş. Büyük bir rakam aslına bakarsanız. Fakat geldiği yerden itibaren de %5 geri çekilmesini yapmış. Bu büyük bir rakam açıkçası. Hani burada mesela bunu bu şekilde trade etseydik büyük ihtimal zarar edebilirdik. Ama en azından gözümüz Sui'de olurdu ve oradaki negatif, her ilk gördüğümüz negatiflikte de oyuna girebilirdik gibi düşünebilirsiniz bunu. Deyip işin bu tarafını da bitireyim diyorum anlatımımda. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Zaten de 1 saat 10 dakikaya geldik. Evet abi, 1 saat 10 dakikaya da geldik dediğin gibi. Ekstradan senin eklemek istediğin bir şey var mı ya da gördüğün herhangi bir soru var mı abi? Şimdi az önce notlarıma sen konuşurken ona bakıyordum da açıkçası çok fazla bir şey yok bende. Bu yarın ve çarşamba günkü bahsettiğimiz birazcık terletme operasyonları gerçekleşebilir. Bunun için birazcık ikinci momentumu ya da movement'ı, hareketi görmekte fayda var. Acele etmeyin. İyi ya da kötü haber olarak değil, birazcık klasik manipülasyon olacağını zaten biliyoruz ve bunu söylüyoruz. Gözümüz bu yönde. Yani varsa zaten daha farklı sorularınız grubumuza lütfen bizlere yazın. Biz de size cevabını vermeye çalışalım. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Pazartesi akşamınızı umarız gülücükle başlatıp gülümsemeyle hoşça kal deriz. Biz sizden memnunuz. Siz de bizden memnunsanız o kalp butonuna bastığınız zaman bizi de mutlu edersiniz. Benim diyeceklerim bu kadar abi. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Ekten ekleyeceğim şu an için bir şey yok. Çünkü çok ufak bir şeyin içerisindeyiz. Range'in içerisindeyiz. Piyasamız belli. Neyi beklediğimiz belli. Altın tarafında şunu söyleyebilirim. Mesela yani kanalda paylaşıp burada da söyleyeyim. Altın tarafında benim beklediğim bölge geldi. Gümüş tarafında benim beklediğim yerler geldi. Ben buralarda ufak da olsa bir zayıflama bekliyorum. S&P zaten hani ATH'ini yapmaya devam edecek söylemiştim. ATH üzerine ATH yapmaya devam edecektir söylemiştik. Aynı şekilde şu anda devam ediyor. Başka neyden bahsettik? Doğalgaza dikkat edin. Doğalgazın ben bu son geri çekilmesinden bir yukarı çıkmasını bekliyorum açıkçası ki zaten bugün %6 gibi bir yükselişini yaptı. Beklediğim bölgeydi. Beklediğim bölgeden tepkisini aldı. Buradan yukarı doğru gitmesini bekliyorum. Bitcoin'de bir yasamız belli. Ethereum'da bir yasamız belli. Altcoin'lerde zaten ne olduğunu söyledik. 81 binde Phantom Lights'lar yandı. Bizim verdiğimiz tarihte 17 Ekim tarihinde bunu verdik. Bu tarihte Phantom Lights'larımız yandı ve Phantom Lights'larla beraber longlarımızı aldık. Ortalamamız 81 bin. Ethereum'da ortalamamız 2650. Oradan beri de pozisyonlarımızı tutuyoruz. Tabii ki de ikinci alt hesaplarımızda ben almıyorum. Yalan söylemeyeyim şimdi alıyorum diye. Bir iki tane aldım ufaktan, böyle bir kira gelmişti. Onları ödemem gerekiyordu. O pozisyonlar vardı. Orada bir ufak bir hareket yaptım. Bunları hani alt hesaplı trade olarak aldık ama benim için herhangi şu anda değişen bir durum yok deyip cümleyi kapatayım. Çünkü evrenin de acil çıkması Harika. gerekiyor biliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sağ Herhangi bir olun. sorunuz olursa Telegram kanalımızı admin arkadaşlarımız paylaşırlar. Benim profilimde bulabilirsiniz. Bay bay. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yayını biz açıyoruz. Çünkü 60 yıldır bu piyasalarda tek bir şey öğrendim. Kimse dibi ve tepeyi veremez. Kimse tarihleri önceden veremez. Ama bir Türk var. Cloudcraft diye bir ekip. Bir yıl öncesinden tarihleri veriyorlar. Ve %100 de tutturuyorlar. Valla bilmiyorum yani. Charlie, biz neyin kafasını yaşıyoruz? Vallahi Warren, ben de anlamıyorum. Adamlar 4 Mart 2024'te 7-21 Nisan 2025 dip dedi. Dip geldi. Phantom Lights yandı dedi. Tepe geldi. Biz hala değer yatırımı diye uğraşıyoruz. Neyse. Ya gerçekten biz şu Berkshire'ı satıp Cloudcraft'a mı geçsek ya? Şaka şaka. Ama ciddiyim. Ama şaka.